Selam abiler, ablalar, kardeşler, hepinize merhabalar. İsviçre'ye hoş geldin serimin birinci videosuna hoş geldiniz. Normalde eğlence üzerine içerik üreten bir kardeşinizim ama bugün hava soğuk olduğu için ki siz de görürsünüz ceketle evin içinde oturuyorum. Doğal olarak bir video da üretemiyorum bugün çünkü dışarısı gezilecek gibi değil. Hava çok soğuduğu zamanlar bu şekilde sizin merak ettiklerinizi, yorumlarda bana sorduklarınızı veya özelden bana attığınız mesajları buradan cevaplamaya çalışacağım. Tabii hava güzel olduğu günler ben çıkıp biraz koşturacağım öyle, durmayacağım. Evet, şimdi bugün konsept biraz ciddi. İsviçre hakkında bir şeyler anlatacağım. Ama işte sıkıntı şu ki ben ciddi olamıyorum. Ciddi olamıyorum abi, yok. Olmaya çalışacağız tabii. Bugünkü konumuz İsviçre'de maaşlar, iş, meslekler, hangi meslek ne kadar para getiriyor, iş bulmadaki zorluklar, ne sıkıntılar yaşıyorsunuz, dilin önemidir, şudur budur falan filan bir sürü şey anlatacağım bugün. Ama asıl konu İsviçre'de iş bulma ve maaşlar. Asıl konumuz bu. Videoya başlamadan önce ben kendimi size tanıtayım. Ben Hattab Erdaş. 4 sene Ukrayna'da yaşadıktan sonra savaş sebebiyle İsviçre'ye yerleştim. 4 yıldır da buradayım, yani toplamda 8 yıldır Avrupa'dayım. Tabii Ukrayna'da aslında Avrupa sayılır ama Avrupa Birliği'ne giremesek de bana göre Avrupa. Çünkü aynı kültür, aynı örf, aynı adet, her şeyleri aynı. Zaten buraya Ukraynalılar geldiği zaman ilk başta İsviçreliler kucak açtılar. O iyi benim bütün kardeşlerim gelmiş gibisinden, ama sonrasında neler oldu o beni çok ilgilendirmez, boş ver. Biz kendi konumuza bakalım. İleriki videolarda kendimi de anlatacağım. Kendi yaşamımı, gün içinde neler yaptığımı, nerelere gittiğimi, ne iş yaptığımı hepsini ben önümüzdeki videolarda size kendim anlatacağım. Şimdi ben burada madde gitmeyi düşünüyorum. Öncelikle İsviçre'deki en yaygın meslekler nelerdir? Şimdi İsviçre nüfusunun tabii 10 milyona yakın nüfusu var. %75'i hizmet sektöründe çalışıyor. Bunların içerisinde banka, sigorta, gıda, eğitim gibi sektörler hizmet sektörüne giriyor. Benim kendi çalıştığım sektör gıda sektörü. Yani ben kebapçıda çalışıyorum. Hem kurye olarak çalışıyorum hem de pizza yapıyorum. Kebap, dürüm. Bu tarzdan fast food yemekleri yapan bir yerde çalışıyorum. Sanayi konusunda ise saat ve ilaç konusunda dünya birincisi. Bakın saatime, Swatch. Dünyadaki en ünlü markalardan birisi. Swatch, Rolex, Patek Philippe gibi markalar İsviçre'ye aittir. Üretimini, her şeyini İsviçre yapıyor. Tarım da ekonomik olarak küçük bir yer tutuyor. %2'lik bir kısmı. Ama bazı bölgelerde halkın geçim kaynağı. Bu dağların üzerindeki evler var ya, hepsi İsviçrelilere ait. Orijinal İsviçreliler orada yaşar. Bizim gibi Auslanderlar, yani yabancılar büyük şehirlerde yaşar. Şehrin içinde yaşar. Burada kaosun, trafiğin çok olduğu yerlerde yaşarlar. Yani İsviçreliler tarım yapıyor. Geçim kaynaklar çok önemli bir geçim kaynaklar. İşsizlik oranı da %2 ile %3 arasında, yani çok düşük bir kusura bakma, dil karışıyor. İşsizlik oranı bu kadar az olduğu için iş bulmak çok basit. Ülke ekonomisinde istikrarlı ve nitelikli iş gücüne talep büyük. Şimdi iş arama süreci ve dil şartı. Dil bilmek aşırı önemli. Mesela Alman kantonları var. Zürih, Bern, Basel gibi. Fransız kantonları var. Cenevre, Lozan gibi. İtalyan kantonları mesela Ticino. En meşhurları o. Çok güzel bir yer, ben gittim. İngilizce ise bazı uluslararası şirketlerde iş görüyor ama buraya sadece İngilizce bilerek gelirseniz o kadar büyük avantajınız olmaz. Yani arkadaşlar, buraya geldiğiniz zaman kesinlikle en kısa sürede dilinizi öğrenip hayata atılmaya çalışın. Burada çok önemli iki şey var. Birincisi dil, ikincisi kanunlar. Bu ikisini iyi bilmezseniz kesinlikle bu ülkede hiçbir şansınız yok. Küçük çocuklar gibi her zaman başkalarına mecbur kalırsınız. Yok benim için çevirmenliğe gelmişsin, benim için tercümanlığa gelir misin, benim için şunu yapar mısın, şu belgeyi bana çevirir misin, bilmem ne. Yani kendiniz bilin, kendi işinizi kendiniz görün. Ben de çok iyi dil bildiğimi söylemiyorum. En azından işimi görüyorum yani. İş başvurusu nereden yapılabilir konusu. İnternet sitelerinden başvurabilirsiniz. Jobs var, Indeed var, LinkedIn var gibi platformlardan başvurabilirsiniz. Şimdi bakın burada ne diyor? How much should you be paid? Bu ne diyor? Explore salaries across different professions, industry locations and experience. Diyor işte burada tam olarak farklı meslekler, sektörler, lokasyonlar, deneyim seviyesindeki maaşları inceleyin. Maaş görüşlerinde ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi alın gibisinden bir şey yazmış. Yani kısacası bu daha çok iş bulma ve hangi iş ne kadar para getiriyor veya şu anda çalıştığınız işte aldığınız para kurallara, kanunlara uygun mu değil mi? Yani bunların hepsini öğrenebildiğiniz bir site bu. Jobs.ch İsviçre. İkinci yol ise devlet dairelerinden başvuru yapabilirsiniz. Yani burada Arbeitsvermittlungszentren diye çok uzunmuş ve okuyamadım. Yani kısaltılışı RAV olan bölgesel iş bulma merkezleri. Bunlardan başvuru yapabilirsiniz. Ve en önemlisi, bakın bu ikisini saydım da daha önemli bir şey var. Bağlantılar. Bağlantılarınız güçlü olduğu zaman çok rahat bir şekilde iş bulursunuz. Ama bağlantılarınız güçlü değilse, yok arkadaşlar kusura bakmayın. Yani mesela fabrikada bir tanıdığın olacak. Fabrikada bir tanıdığın yoksa CV'nin şu bu her şeyin çok güçlü olsun. Tamam, etkisi var, eyvallah. Ama tabii ki de bir referans olacak birisi lazım bunun için. Tabii ki de olmadan da iş bulanlar var. Değil yok.
ama çok zorlanıyorlar. Bir sonraki maddemiz ise CV ve motivasyon mektubu. Bu ikisi de çok önemli. CV'niz kesinlikle profesyonel ve çok detaylı bir şekilde olmalı. Motivasyon mektubunda ise şirket sizi niye seçmeli? Ne gibi özelliğiniz var? Ne gibi vizyonunuz, misyonunuz var? Şirket bunları bilmesi gerekiyor. Evet, bu ikisi de gerçekten iş bulma konusunda çok önemli. Şimdi iş bulma konusunda çalışma izni ve oturumlara gelecek olursak. Eğer ki bu ülkede İsviçre vatandaşı veya Avrupa Birliği üyesi herhangi bir ülkenin vatandaşıysanız öncelik size veriliyor. Ama benim gibi Türkiye'den gelen ya da Orta Doğu'dan gelen insanlardan biriyseniz maalesef ikinci insan sınıfındasınız burada. Kusura bakmayın, gerçekler bu. Bizim gibi Türkiye'den gelenler için öncelikle işveren senin için devlete başvuracak, sonra devlet seni kabul edecek. Bu imkanlar doğrultusunda eyvallah kabul görürsün. Sıkıntı yok, çalışabilirsin. Ama tabii ki de bunun için de oturum şart. Geçici oturuma sahip olan insanlar, en kimlikli insanlar, kolay kolay onlara çalışma izni verilmiyor. Ve tabii ki de bizim için iş bulma süreci her şey çok olumlu gelişse bile 3 ila 6 ay arasında vakit tutabiliyor. Ve geçici bir oturumunuz varsa, geçiciden kastım F insanı oturumu var ve B işçi oturumu var. Bu iki oturumdan birisine sahipseniz çalışarak 1 ila 2 yıl arasında siz kimliğinizi kalıcıya dönüştürebilirsiniz. Şimdi ise iş bulma sürecindeki zorluklardan biraz bahsedelim. Öncelikle dil engeli. Arkadaşlar, diliniz yoksa burada çok sıkıntı. Zaten buradaki şirketler minimum A2 seviyesine sahip olmanız gerekiyor ve bunu tabii ki de kurslara gidip belge alarak, adamlara resmi bir belge sunarak işe gireceksiniz. Yoksa ben gideyim direkt oradaki insan kaynaklarıyla konuşayım, benim Almancıma bakıp beni işe alsın. Öyle bir şey yok. Bu ülkede her şey kağıt üzerinde. Onun yanında size dediğim gibi kesinlikle motivasyon mektubu ve CV de yanında istiyorlar. Ki bazı şirketler daha da farklı şeyler de istiyor. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Resmiyette tamam adamlar Hochdeutsch yani Almancası bilsen sıkıntı yok, yeterlidir diyor da sen iş görüşmesine gittiğin zaman adamlar senin Almancaya bakınca İsviçre Almancası konuşmadığın zaman bazı yerler bu konuda mobbing uygulayabiliyor. Haberiniz olsun. Yani geldiğiniz zaman tamam zaten burada resmi olarak okullarda Hochdeutsch dedikleri dili öğretiyorlar ama dışarıda günlük hayatta konuşulan Schweizerdeutsch ve Schweizerdeutsch biraz daha değişik. Ve iş bulma sürecindeki zorluklardan birisi de Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşlarına öncelik verilmesi. Bu da bizim için negatif bir durum doğuruyor. Üçüncüsü az önce size bahsettiğim gibi tanıdık eksikliği. O çok önemli. Sizin girmek isteyeceğiniz fabrika veya iş yerinde tanıdığınız olduğu zaman çok daha kolay şekilde işe alınabiliyorsunuz. Çünkü orada çalışan tanıdığınız ister istemez şirkette arkadaşları tanıyordur, oradaki şefleri tanıyordur, oradaki herkesi tanıdığı için sizin adınıza çok rahat bir şekilde gidip konuşabilir. Tabii kefil olması lazım. Herkese kefil olmaz Avrupa'da herkese. Ve günlük yaşam giderleri. Siz işe girene kadar mutlaka 5-6 ay boyunca kendinizi idare edebileceğiniz kadar paranız olsun. Çünkü o iş bulma sürecinde İsviçre çok pahalı bir ülke ve çok masrafınız gider. Evet, kahvemi doldurdum. Bir sigaramı içtim. Kendime geldim. Şimdi sizinle beraberim tekrardan. Şimdi de en çok merak edilen konu maaş kesintileri. Abi herkes soruyor bunu bana. İsviçre'de çalıştığın zaman sana para kalıyor mu? Kalmıyor mu? Şimdi tabii ki de siz de diyebilirsiniz. Ben de aynı şeyi sorarım Türkiye'de olsam. Çünkü normal bir şey. Abi buradaki sistemi bilmiyorsun. Maaşlardan ne kadar kesinti oluyor? Neyden ne kadar kesiliyor? Sana ne kadar para kalıyor? Bunu bilmiyorsunuz. Bu gayet doğal çünkü burada yaşamıyorsunuz. 1 frank 50 TL gibi bir kura sahip şu anda. Şimdi mantıken diyorsunuz ki 4250 frank 220 bin lira civarı para ediyor. Tamam, güzel para Türkiye'de gerçekten. Ama burada kesintileri, vergileri, harcamaları hepsini çıkardığınız zaman gerçekten fazla bir şey kalmıyor. Bakın şimdi size hepsini anlatayım. Kendiniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Benim bu maaş kesintilerinde anlatacaklarım 6500 frank brüt maaş alan bir insan üzerinden bu hesaplamayı yapacağım. Çok şükür ya. Şu anda anlatacaklarım hepsi zorunlu olarak verdiğiniz sigortalar. Öncelikle Alter Hinterlassenenversicherung diye yaşlılık ve ölüm sigortası var. Ondan %5.3'lük bir kesinti oluyor. O da ortalama 6500 frank maaş alan bir insansanız 345 frank. İkincisi Arbeitslosenversicherung yani işsizlik sigortası. Yarın bir gün işsiz kaldığınız zaman işten çıkarsanız veya kovulursanız bu tür durumlarda devlet birkaç aylığına sizin maaşınızı tam olarak ödüyor. Bunun içerisine işsizlik sigortası dahil oluyor. O da %1.1 yani 6500 üzerinden hesaplarsanız o da 72 franka tekamül ediyor. Üçüncüsü ise pansiyon kase dedikleri ikinci emeklilik fonu. O da %7'lik bir kısma tekamül ediyor. 400 frank civarında bir kesinti oluyor. Bir de iş dışı kaza sigortası var. O da %1 ile %2 arasında değişiyor. Yani ortalama kesintisi 100 frank. Bir sonraki ise Quellensteuer yani kaynakta vergi. %8'lik bir kısma tekamül ediyor. Büyük bir masrafı var. Ama eğer ki İsviçre vatandaşıysanız veya C oturuma sahipseniz o zaman bu vergiden muaf tutuluyorsunuz. O da 500 frank civarı. Toplamda 1420 frank burada kesintimiz oldu. Bizim zaten maaşımız 6500'dü. 1420 frankı da çıkardığımız zaman elimizde kalan 5080. Bir de şahsi harcamalarınız var. O şahsi harcamalara biraz değinelim.
Telefon faturası var. O da 30 frank civarında. Tabii 30, 40, 50 değişiyor. Sizin hattınıza bağlı, ne kadar pahalı hat kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Burada mesela Swisscom var. Swisscom en pahalı hat. Mesela Leica Mobile var. Leica Mobile en ucuzu. Fiyatına göre kalitesi de çok değişiyor. Şimdi bunu da 30 frank olarak bir köşeye yazdık. Bir de araba masrafınız nedir? Leasing yani. Ortalama 10 ila 15 bin frank arasında fiyatı olan bir arabaya göre ben şu an bunun hesaplamasını yapacağım. Ortalama leasing aylık 350 frank civarında tutar. Ve araba kaskosu var. Ben full kasko yani kaza durumunda iki tarafında masraflarını karşılayan bir kasko üzerinden gideceğim. Full kasko senelik 4000 ya da 6 ayda bir farklı bir ücret ödüyorsunuz ama ben burada aylık hesaplama yaptığım için ben aylık olarak bunu baz alacağım. O da 300 frank civarı aylık kaskosu. Ev kirasıysa ben yaşadığım tabii kanton bu değişiyor ama ben yaşadığım kantona göre söylüyorum. Ev fiyatları 1+1 yani tek başına yaşayan bir insan için 1100 frank 1+1 daireler. Gıda ve marketler yine tek başınıza yaşıyorsanız 600 frank civarı. Araba benzininiz var bir de o da 100 frank civarı tutar. Yani toplamda 2480 de buradan gitti. Kaldı 2600 frankınız. Hadi sigara içen birisi olun. 400 frank da ona gitsin. 2200. Birazcık gece hayatı şu bu bunlara da takılın. Çünkü İsviçre'desiniz. Canınız sıkılıyor. İlla ki bunlardan birisini yaparsınız. Çıkarsınız bir gece bir yere bir şeyler içersiniz veya gündüzleri çıkar bir kahve içersiniz. Bir kruvasan yersiniz gibisinden masraflarınız da olacaktır. Ya ortalama 1500 frank civarı siz köşeye atabilirsiniz. Kendinizi birazcık sıkarak. Tam sıkarsanız yani bildiğiniz sıçarsanız paranız kalmaz. Stabil kendi halinde bir insansanız aylık 2000 de aslında köşeye atabilirsiniz. Evet elimden geldiğince her şeyi kısa tutmaya çalışıyorum bu videoları ki sizin de canınız sıkılmasın. O yüzden bu video artık kaç dakikalık olacak bilmiyorum. Birkaç dakika sürer. Bu serimin ikinci videosunda İsviçre'de oturum tipleri, oturum izni nasıl alınır, nasıl buraya gelirsiniz gibi konulara değineceğim. Kanalıma abone olursanız ve bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.